Merhaba sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Umarım hepiniz iyisinizdir, sağlık, sıhhatli, güzel, afiyet dolu günler diliyorum hepinize. Benim elimde ipek ribbon var, polyester bu. Ama tabii bu çantayı istediğiniz iple örebilirsiniz. Yani yumuşak ip isteyenler yumuşakla da örebilir. Tığım zaten her zaman olduğu gibi buna 5,5 milimetrelik tığ kullanıyorum bunda. Şimdi aşağı yukarı 27 tane zincir çekeceğim ben bunda. 27 zincirden sonrasında önce tabanımızı bir oluşturalım arkadaşlar. Ondan sonrasında hemen yanına sık iğne yaparak diğer başa kadar gidiyorum. Evet, şimdi ben bu köşeye geldim. Tam bu köşeye, bakın buraya şöyle aynı ilmeğin içerisine 3 kez batacağız köşeye. 2 ve 3 kez battım buraya. Hemen yanına gene sık iğne yaparak bakın bu şekilde başa kadar gidiyorum ben. Klat çantalarda 600 gram bir ip yeterli olur. Belki daha az bile olur. O sıkı ya da gevşek örmenizle alakalı arkadaşlar. Şimdi bu köşeye geldim, bakın. Bu köşede tam bir tane sık iğne yaptıktan sonra hemen yan tarafına bu şekilde tutturdum. Bir tane zincir çektim. Gene aynı tutturduğum yere şöyle 2 sık iğne yaptım. Sonrasında tek tek sık iğne yaparak diğer başa kadar bu şekilde gideceğim. Tam bu köşeye de geldim. Tam bu köşeye geldiğim zaman da bu köşede tam buraya 2 tane sık iğne batacağım. Bu şekilde. Bakın tam bu ortadaki sık iğnenin içerisine de 2 batacağım. Yani biz 2 yapacağız burayı da. 6 tek 3 çift sık iğne yapıyorum köşeye. Zaten klaç olduğu için 2 sıra taban örmemiz yeterli olacaktır. Biraz daha geniş isterseniz bir sıra daha üstüne sık iğne gidebilirsiniz. Burayı da örüyorum. Sonrasında bu şekilde tek tek yaparak diğer başa kadar gideceğiz. 2 sıra yeterli olacaktır. Bu köşede de bakın tam buraya 2 tane sık iğne yapıyorum gene. Yani nedir? 3 çift sık iğne yapıyorduk ya. 2 tane buraya battım. Tam yanına da 2 tane sık iğne. Ondan sonra tabanımızı bitirmiş olacağız. 2 de buraya battım. 2 de buraya battıktan sonra şu arkadan alalım ki burası daha düzgün dursun. Şöyle. Şuradan çıkartıyorum. Sonra bir tane zincir çektim. Üste çıkışta artırma eksiltme yok. Her zaman olduğu gibi. Yani bu modelde yok. Ne yapıyorum? Arka ilmeklerden, bu başak gibi olan arka ilmeklerden alıp çantanın üst kısmına çıkıyorum. Böyle arka ilmeklerden alarak gidiyorum. Ta ki diğer başa kadar gelip tutturacağız. Sonra da modelimizi uygulayacağız. Köşeye de geldim. Hemen buraya tutturuyorum. Sonra yan kısma geçtim. Bir zincirimi çektim. Bakın. Şimdi ne oldu? Tabanımızı bitirdik. Üst kısma da geçtik. Şimdi şurada şöyle bir model uygulayacağız sizle beraber. 1, 2 ve 3 tane zincir çektikten sonra şu ortadaki zincirin tam ortasına battım. Çektim. Doladım. Tam bu dip kısma, bağlantıyı yaptığımız kısma battım. Gene doladım, bir tane bıraktım. Tam bu bıraktıktan sonra ikinci ilmeğe battım. Elimi de böyle koydum. Bakın. Hepsini bir çekiyorum. Elimi koyduğum yere de hemen bir ilmek alıyorum. Kapatıp bir tane de zincir çektim. Sonra çiçeğin ortasına batıyorum. Çekiyorum. Doluyorum. Tam bu dip kısma batıyorum.
Gene doladım. Bir tane bıraktım. Tam buraya battıktan sonra elimi böyle koyuyorum. Hepsini bir çekiyorum. Elimi koyduğum yerden gene bir ilmek alıyorum. Kapatıyorum. Bir tane de zincir çekiyorum. Bakın şeklimiz oluşmaya başladı. Tam çiçeğin olduğu yere tekrar batıyorum. İlmeğimi alıyorum. Doluyorum. Gene dip kısma batıyorum. Bir daha doladım. Bir tane bıraktım. Şu ikinci ilmeğe battım. Elimi koydum. Hepsini birlikte çektim. Elimi koymuş olduğum bu ilmekten bir tane aldım. Kapattım, bir zincir çektim. Bu şekilde yapa yapa ben bu uç kısma geleceğim. Buranın tutturuluşunu da göstereceğim size. Şimdi bu uç noktaya geldim. Hemen şurada çiçeğimizin ortasına battım, doladım. Dip kısma battım, gene doladım. Şu bağlantı yaptığımız bu kısma battıktan sonra elimi koydum, gene kapattım. Bir zincir çekiyorum. Şimdi şu kısmı birleştirmemiz lazım. Onu da şöyle yapıyorum. Tam bu çiçeğin ortasına gene batıyorum, çekiyorum. Doladım. Bu 3 tane başta zincir çekmiştik. Modelimizi ilk yapacağımız zaman. O zincirin ortasına battım, çektim. Doladım ve çiçeğin ortasına battım. Şöyle elimi koydum gene. Bir tane zincir. Evet. Şimdi buraya hemen şu kısma ayracımızı koyalım. Burayı kaybetmeyelim arkadaşlar. Çünkü kaybedersek şaşırabilirsiniz. Sonrasında bakın gene çiçeğin ortasına batıyorum, çekiyorum. Doladım. Buradaki çiçeğin ortasına batıp çekiyorum. Gene doladım ve diğer çiçeğin ortasına batıp çekiyorum. Elimi koyuyorum. Hepsini bir çektim. Kapattım ve zincir çektim. Bakın hemen şeklimiz oluşmaya başladı. Gördüğünüz gibi. Gene bakın buradaki çiçeğin ortasına battım. Tam bu dip kısma battım. Diğer çiçeğin ortasına battım. Elimi koydum. Şuradan kapattım. Bir zincirimi çektim. Şimdi böyle yapa yapa bakın. Çok güzel çiçeğimiz oluştu gördüğünüz gibi. Diğer başa kadar geleceğim. Aynı işlemi burada da yapacağız gene. Şimdi ben bitirdim çantamızı. Son modelimizi de hemen yapıyorum. Arkadaşlar bakın böyle. Hemen şuraya bakın şu şekilde yaptım. Bir zincir çektim. Kilitledim. Burası. Şimdi burada artık üst kısmı sadece sık iğne yapacağım ben bir sıra. Sonra da kapak kısmını öreceğim. Bu ara ilmekleri batarak burayı sık iğne gidiyorum. Bu modelin ben büyük çanta örmüştüm. Yıldız modelinin. Bir de klaçını örmek istedim. En azından size de bir fikir olması açısından. Çünkü özellikle klaç çok istendi. Yıldız modelinde. Bu konuda da yardımcı olmuş oldum. Şimdi buraya ben bir kapak yapacağım arkadaşlar. Onu da şöyle bakın şuradan 2 saydım. Hemen şuraya. Buradan başlıyorum. Bu başak gibi olan örgümüzün bakın bu arka kısmından buradan alacağız. Arkadan alacağız. Bu şekilde. Arka ilmeklerden alacağız. Çanta üstüne çıktığımızdaki yaptığımız gibi. Şu şekilde, bu şekilde alıyorum. Bakın. Yani normal bu şekilde sık iğne alarak yaptığımız gibi değil de şu arka kısımlardan, arka ilmeklerden
Buraya güzel bir kapak yapalım çantamıza. Bu da kapaklı olsun. Diğerleri fermuarlıydı. Buna da kapak yapalım arkadaşlar. Bu şekilde sık iğne ördüm. Bakın 2 buradan bıraktım ilmek. 2 tane de buradan bıraktım. Şimdi bir tane zincir çektim, bakın. Döndüm. Döndükten sonra tam bu dip kısmı değil, bir sonrakine. Çünkü buranın düz durması lazım. Böyle. Yani tam bu dip kısmı değil, bir sonrakine battım. Bu sık iğnemi bir de buradan belirli bir boyuta getirene kadar, o sizin tercihiniz, ne kadar istiyorsanız. Bu şekilde yaparak ben arkalı önlü öre öre buraya geldikten sonra geri döneceğim. Buradan da aynı şekilde belirli bir şeye getirdikten sonra kapağımızı yapacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar aşağı yukarı ben 2, 4, 6, 8 sıra bu şekilde ördüm. Şimdi şu kenarlarını, şu kenar kısımlarını yuvarlatacağım. Onu şöyle yapıyorum, bakın. Buraları örmeden direkt şu uç noktaya kaydırma yaptım. Bir zincir çektim, bakın. Yani böyle burayı yuvarlatacağım arkadaşlar. Sonrasında hemen yanındaki bu ilmeğe değil, şuraya battım. Hemen bakın, burası bir anda yuvarlak oldu. Diğer işlemi diğer uçta da yapacağım. Şimdi ben ördüm arkadaşlar, bakın üst kısmını, içini biraz doldurdum böyle bir gecede kalıbı otursun diye. Şimdi şuraya çantamızın kilidini takalım. Biraz hafif şöyle bırakalım ki tam germesin, gergin olmasın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlık, sıhhatle, afiyet, huzurla bu zor günlerin geçmesini dileyerek aydınlık günler, ferah günlere ulaşmak dileğiyle sevgiyle kalın, sağlıkla, sıhhatle kalın.